Son zamanlarda Reels'lere ya da Story'lere dalıp gittiğiniz oldu mu? Veya onca işiniz arasında kendinizi videoları kaydırırken buluyor musunuz? Artık kitap okumak zor geliyor değil mi? Eğer kolayca dikkatiniz dağılıyorsa ve önemsiz görevlere saatler harcıyorsanız bu video tam size göre. Araştırmalara göre her 40 saniyede bir şey dikkatimizi dağıtıyor. Bu nedenle tüm gün çalışıyor gibi görünebilirsiniz. Ancak aslında çok az iş yapıyoruz ve günün sonunda hala yorgun hissediyoruz. Ama bunu tersine çevirmek mümkün. Chris Bailey'in Hyperfocus, How to Work Less to Achieve More, Nasıl Daha Az Çalışarak Daha Fazlasını Başarırız adlı kitabını özetleyerek nasıl yapılacağını açıkladım. Ayrıca video sonunda odak süremizi uzatmanın yanında yaratıcılığımızı da nasıl arttırırız konusuna da değindim. Kendine Milyoner kanalındasınız. Arkanıza yaslanın ve her hafta yeni bir kitabı benle birlikte okumuş olun. Yatırım ve kişisel gelişim konularıyla ilgileniyorsanız abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Adım 1. Geliştirebileceğiniz en önemli yetenek doğru şeylere odaklanmaktır. Araba kullanmayı öğrenirken ilk başta her şeyi bilinçli bir şekilde yaparız. Ancak zamanla bu hareketler otomatikleşir. Günlük işlerimizi yaparken neredeyse düşünmeden ilerleriz. Şimdi sık kullandığınız yolun yanına daha hızlı bir alternatif yol inşa edilmiş olsa bunu kullanmak ister miydiniz? Kesinlikle evet. Ancak alışkanlıklarımıza bağlı kaldığımızda etrafımızdaki yenilikleri fark etmekte zorlanırız. Zamanın %40'ında genellikle farkında olmadan yaşadığımız bir gerçektir. Eğer günde 16 saat uyanıksak yaklaşık 6 saat boyunca bilinçli kararlar almıyoruz demektir. Bu durumu düzeltmek için kullanabileceğiniz basit bir rehber var. İlk adım farkındalıkla başlıyor. Saatlik bir zamanlayıcıyı kullanmak, o çaldığında ne yaptığınızı düşünmenizi sağlayabilir. Hangi görevlere odaklandığımızı anlamak önemli. Bu görevler sizi gerçekten hedeflerinize taşıyan şeyler mi? Yoksa sadece otomatik pilotta giden küçük işler mi? Temelde cevaplamamız gereken iki soru var. 1. Zamanımı nasıl harcadım? 2. Önemli olan şeylere odaklanmamı engelleyen nedir? Bu bilgilere sadece farkında olmak bile olumlu bir etki yaratabilir. Daha dikkatli olmaya başladıkça kendimizi daha sık dikkatinin dağıldığını fark edecek ve daha odaklı olma yolunda ilerleyeceğiz. İkinci adım neye odaklanmanız gerektiğini seçmektir. Bu adımda 4 önemli faktörü göz önünde bulundurmalısınız. İlk olarak yaptığınız aktivitelerin küçük bir yüzdesinin genellikle en büyük sonuçları getirdiğini unutmayın. Burada size 2 strateji önereceğim. Pareto ilkesini bilirsiniz. Diğer ismiyle 80'e 20 kuralı. Videolarımda bundan sık sık söz ederim. Eğer 10 göreviniz varsa muhtemelen bunlardan ikisi en etkili olanlardır. En uygun görevleri seçmek için diğer yöntem şudur. Yapmak istediklerinizi bir listeye yazın ve bunları önem sırasına göre dizin. İlk 3 maddeyi seçip diğerlerini eleyin. Bu, dikkatinizi dağıtmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken başarabileceğiniz bir zorluk seçmektir. Kendi yeteneklerinizle uyumlu veya biraz üzerinde bile zorluk seviyesi seçmek sıkılmadan ve cesaretinizi kaybetmeden motive olmanıza yardımcı olacaktır. Çok kolaysa ilgi kaybedilebilir. Çok zorsa motivasyonunuz düşebilir. Görevlerinizi küçük parçalara bölerek ayrıntılı bir şekilde tanımlamak önemlidir. Mesela spor salonuna yazılıp her akşam iş çıkışı yorgunken oraya gitmek size zor geliyorsa eve bir dumbbell seti alarak başlayabilirsiniz. 30-40 dakika herhangi bir boşluk bulup sporunuzu yapabilirsiniz. Üçüncü adım hiper odaklanma. Şimdi anlatacaklarım biraz zaman alsa da çok etkili yöntemlerdir. Başlangıç direncini aşıp hiper odaklanmaya geçmek için şu noktalara dikkat etmemiz lazım. 1. Aşırı odaklanma sürenizi küçültün. Başlangıçta 10 dakika odaklanmak 1 saatten daha kolaydır. Hedefinizi düşük tutun ve küçük zaferleri kutlayarak motive kalın. 2. Sürekli olarak zamanınız olmadığını düşündüğünüz durumlara dikkat edin. Her zaman bir şeyler için zamanınız vardır. Ancak bu zamanı başka aktiviteler için kullanabilirsiniz. Örneğin kahvaltı yapmak için zamanım yok sözlerini sıkça kullanıyorsanız bu aktivite ile ilgili sizi engelleyen unsurları anlamaya çalışın. 3. Sürekli odaklı kaldığınızda dinlenmeye özen gösterin. Sürekli olarak dikkatinizi kullanmak sizi yorabilir.
Dinlenme, meditasyon yapma, spor yapma veya sadece rahatlamak istediğiniz herhangi bir aktivite dikkatinizi iyileştirmek için kritik bir rol oynayabilir. 4. Yeterince uyku aldığınızdan emin olun. Uyku, hayatınızdaki her şeyi bir arada tutan en önemli faktördür. İyi bir uyku almadan diğer ipuçları ve taktikler size tam olarak yardımcı olamaz. 4. adım. Zihninizin serbestçe dolaşmasına izin verin. Odaklanmanızı belli bir seviyenin üzerine çıkardıktan sonra aralar vermeyi unutmayın. Gerçek şu ki her zaman aşırı odaklanamayız. 7 saat boyunca sürekli aşırı odaklandığınızda ne kadar yorgun hissedeceksiniz? Ayrıca en iyi fikirler ve sorunlarınıza en iyi çözümler genellikle dikkatinizi vermediğiniz anlarda gelir. Duş alırken, uykuya dalmaya çalışırken veya etrafta dolaşırken aklınıza gelen bu durumları fark ettiniz mi? Yazar buna dağınık odak diyor. Yani tek bir şeye odaklanmaya çalışmayı bıraktığınız ve özellikle bir şeye odaklanmadığınız zaman. Üretkenlik için odaklanma önemlidir. Ancak yaratıcılık için gereken şey odaklanmayı bırakmaktır. Zihninizi serbest bırakın, çeşitli düşüncelere izin verin ve bu şekilde fikirler arasında bağlantılar kurun. Böylece yeni ve özgün fikirler ortaya çıkacaktır. Beynin bağlantı kurduğu bilgi parçalarına noktalar denir. Çevreniz ve deneyimleriniz ne kadar zenginse o kadar çok nokta bağlarsınız ve bu da sizi daha yaratıcı kılar. Zihin dağınık odaklandığında bilgi parçalarına özgürce birleştirerek içgörüler elde edilebilir ve yeni fikirler oluşturulabilir. Bu tür dağınık odaklanmanın avantajı her yerde her zaman uygulanabilmesidir. Diğer taraftan aşırı odaklanma belirli bir ortama ihtiyaç duymaz. Bu nedenle molalarınız dağılmış odaklanma için kullanılabilir ve daha etkili bir dinlenme elde edebilirsiniz. Ferahlatıcı bir mola düşük çaba gerektirmeli ve bir alışkanlık olmalıdır. Ancak aynı zamanda gerçekten keyif aldığınız bir şey olmalı. Mesela e-posta okuyarak mola vermek düşük çaba ve alışkanlık olabilir. Ancak gerçekten eğlenceli mi? Dağınık odak sadece sizi daha yaratıcı yapmakla kalmaz. Aynı zamanda zihninizi aşırı odaklanmadan dinlendirmenize de olanak tanır. Zihinsel enerjinizi yenilemek için ne kadar sıklıkla dağınık odaklanma kullanırsanız en önemli görevleriniz için o kadar fazla enerjiye sahip olabilirsiniz. Bu nedenle dağınık odaklanma aşırı odaklanmanıza yardımcı olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.